Türk Oğuz beyleri, Bodrum, işitin. Bir kez yıkıldık. Ama gök yere inmedikçe, yer göğe ermedikçe Türk'ün bağımsızlığı bozulmaz. Kürşad'ın yaktığı ateş sönmedi. Bilge Kaga'nın bilgesi, Kültigi'nin küçü ve Tonyukuk'un yol gösterisi. İşte devleti ikinci kez doğrultan kudret budur. Ve şimdi bozkırın rüzgarı bir söz daha fısıldar. Ben son Göktürk'üm. Son Göktürk. Yakında. Herkese merhaba. Göktürk Kağanlığı'nın yeniden doğuşunu anlatacak olan Son Göktürk, Türk tarihinin en parlak fakat en çetin dönemini epik bir dille ekrana taşımaya hazırlanıyor. Hikayenin merkezinde devleti ikinci kez dirilişe götüren Bilge Kağan, onun yenilmez savaşçı kardeşi Kültigin ve tüm bu sürecin akıl mimarı Vezir Tonyukuk yer alacak. Direkt dizi olarak gelmesi planlanan Son Göktürk, Kürşad'ın yakıp tutuşturduğu özgürlük ateşinin Kutluk Kağan döneminde yeniden devletleşmeye dönüşmesiyle başlayacak. Ardından sahne, Bilge Kağan ile Kültigin'in Orhun Vadisi'ni dünyaya duyuran destansı mücadelesine devredilecek. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Üçlemenin finalini oluşturan Son Göktürk, Kürşad'ın başlattığı özgürlük mücadelesinin sonucunu anlatacak. 682 yılında Kutluk, İlteriş, Kağan liderliğinde bağımsızlığı yeniden kazanan Türkler, kısa sürede imparatorluğu toparlayarak 2. Göktürk Devleti'ni kurdu. Kutluk'un ölümünden sonra tahta oğlu Bilge Kağan çıktı. Küçük kardeşi Kültigin ise ordu komutanlığına getirildi. Asıl güç orduda olmasına rağmen Kültigin önce bir ihtilalle kardeşini tahta oturtup devlet yönetimini ele geçirdi. Bu süreçte geriletildiği konuma getirilen Vezir Tonyukuk'u da yanında çalıştırarak dönemi şekillendirdi. 2. Göktürk Devleti, Bilge Kağan ve Kültigin yönetiminde altın çağına ulaştı. Bu dönemde imparatorluk, çağımız Afganistan sınırlarından Ukrayna'ya uzanan devasa sınırlarıyla en görkemli halini aldı. Dizi, bu altın çağın son dönemini epik bir şekilde işleyecek. Başrolleri 2. Göktürk'ü yeniden zirveye taşıyan Bilge Kağan, Türk tarihinin en büyük savaşçılarından Kültigin ve onlara akıl hocalığı yapan Vezir Tonyukuk paylaşacak. Hikaye, Kürşad'ın yakıp tutuşturduğu özgürlük ateşinin Kutluk Kağan aracılığıyla devlet yeniden kurulmasına yol açmasıyla başlayacak. Ardından Bilge Kağan ve Kültigin ikilisine odaklanacak. Muhtemel son sahnelerde Kültigin'in destansı savaşları ile Bilge Kağan'ın halka seslenişi öne çıkacak. Zaten tarihsel olarak da bu dönemde Göktürkler Orhun yazıtlarıyla, yani Bilge Kağan ve Kültigin yazıtlarıyla tarihe adlarını kazımışlardır. Son Göktürk projesi, Alper Çağlar'ın uzun yılların emeğiyle şekillendirdiği Göktürk üçlemesinin final halkası olmasıyla beklentilerin zirveye taşındığı bir yapıma dönüşmüş durumda. Özellikle bu projede ekrana ilk kez tam anlamıyla taşınacak olan Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk gibi figürler, dizinin sıradan bir tarih anlatısından çok daha fazlasını vaat ettiğini gösteriyor. Bilge Kağan'ın Orhun yazıtlarında günümüze ulaşan derin anlamlı sözleri ve halkına verdiği mesajlar, onun bir karakter olarak ne kadar duygusal, ideolojik ve tarihsel bir derinliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. İşte bu nedenle projede bu rol için adı geçen Barış Arduç'un sahnede yaratacağı etki şimdiden büyük bir merak uyandırmaya başladı. Barış Arduç'un Sultan Alparslan dizisindeki performansından tanıdığımız o sakin ama karizmatik lider figürü Bilge Kağan'da hayat bulabilir. Gerek ses tonuyla, gerek bakış derinliğiyle, gerekse fiziksel duruşuyla bu rolü omuzlayabileceği yönünde şimdiden yoğun bir izleyici desteği bulunuyor. Alternatif isimler arasında Muhteşem Yüzyıl, Kösem dizisinde Sultan 4. Murad'ı etkileyici şekilde canlandıran Metin Akdülger de bulunuyor. Tabii ki başrol tek başına bir diziyi taşıyamaz. Bu noktada Kültigin ve Tonyukuk gibi karakterlerin kim tarafından canlandırılacağı ve bu karakterlerin ne kadar tutarlı işleneceği de kritik önem taşıyor. Kültigin gibi bir süvari komutanının ekranda yaratacağı etkileyicilik, yalnızca iyi koreografilerle değil, oyuncunun fiziksel karizması ve savaşa olan adanmışlığını hissettirmesiyle sağlanabilir.
Ton Yukuk ise stratejik derinliği ve soğukkanlı bilgeliğiyle dizinin dengesi olacak. Bu üçlü karakter yapısı aslında ilk Göktürk'te gördüğümüz Bumin, İstemi, Alagar yapısının doğrusal bir devamı gibi de işlenebilir. Farklı bir nesil ama benzer bir birliktelik, karizma, aksiyon ve akıl. Bu benzerlikler, izleyicinin önceki karakter yapılarına duyduğu bağlantıyı koruyarak yeni kahramanlarla aynı duyguyu hissetmesini sağlayabilir. Öte yandan Son Göktürk projesi yalnızca karakterlerin ekran uyumuyla değil, işlenecek tarihsel olayların epik anlatısıyla da izleyiciyi cezbetmeye hazır. Orhun yazıtları, Göktürklerin bu dünyaya bıraktığı en kalıcı ve anlam yüklü miraslardan biri. Bu yazıtlardaki özdeyişlerin sinematik bir anlatımla ekrana yansıması hem tarihseverleri hem de duygu odaklı izleyicileri cezbedebilir. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini töreni kim bozabilir gibi sözlerin Bilge Kağan'ın sesiyle dizinin en vurucu anlarından biri olacağını tahmin etmek zor değil. Aynı şekilde Kül Tigi'nin savaş sahneleri epik aksiyon sinemasının yerli örneklerinden biri olabilecek düzeyde planlanabilir. Bütün bu nedenlerle Son Göktürk'le ilgili beklenti şimdiden olağan dışı bir seviyeye ulaşmış durumda. İlk Göktürk'ü beğenen, 40 Göktürk'teki karanlık ve trajik hikayeye tutunan izleyiciler için bu üçüncü versiyon sürecin zirve noktalarından biri olacak. Fakat bu zirvenin gerçek anlamda bir patlamaya dönüşmesi için öncelikle ilk Göktürk projesinin gereken ilgiyi görmesi, dijital ve sinema tarafında izlenme ve gişe hedeflerini fazlasıyla karşılaması gerekiyor. Zira bu başarı hem yapımcılara hem de platformlara, Son Göktürk gibi iddialı yapımlara yüksek bütçe ayırma cesareti verecek. Ve böylece diziye evrilme, uluslararası yayın gibi opsiyonlar daha kolay hayata geçirilecek. Alper Çağlar gibi Dağ serisiyle yerli sinemada efsane işlere imza atmış bir ismin bu projeyi yönetmesi, seyircinin bu hikayeye olan ilgisini daha da artırıyor. Şimdiden sosyal medyada oluşan günlük yorumlar, oyuncu seçimlerine dair heyecan ve tüm öngörüler, Son Göktürk'le ilgili ciddi bir kamuoyu oluştuğunu gösteriyor. Bu, projenin daha yayınlanmadan rağbet görmesinin en somut işareti. Eğer beklentiler doğrultusunda işlenirse, Son Göktürk sıradan bir tarih dizisi olmaktan çıkıp epik bir başyapıta dönüşebilir. Projenin tutma ihtimali, özellikle Türkiye'de son yıllarda artan tarih ve epik dönem yapımlarına olan yoğun ilgi düşünüldüğünde oldukça yüksek bir seviyede konumlanıyor. Seyirci artık yalnızca büyük savaş sahneleri ya da kostümlü dönem anlatıları görmek istemiyor. Karakter derinliği olan, kültürel kimliği besleyen ve tarihsel figürleri yaşayan birer insana dönüştüren yapımlar bekliyor. İşte Son Göktürk tam da bu beklentiye yanıt verebilecek potansiyele sahip bir proje olarak değerlendiriliyor. Başrol için adı en çok geçen isimlerden biri olan Barış Arduç'un projeye duyulan güveni artıran en büyük unsurlardan biri olduğu da açıkça görülüyor. Sultan Alparslan dizisindeki performansıyla zaten dönem yapımlarında güçlü bir lider figürünü ne kadar etkileyici biçimde taşıyabildiğini kanıtlamış olan Barış Arduç, hem ses tonu, hem bakış karizması, hem de oyunculuk disipliniyle Bilge Kağan için biçilmiş kaftan olarak görülüyor. Seyircinin onu böylesine köklü bir karakterin duygusunu, öfkesini ve bilgesini taşıyabilecek bir oyuncu olarak görmesi, dizinin benimsenme sürecini hızlandırabilecek bir etken. Ayrıca Bilge Kağan'ın hem gençlik enerjisini hem de devlet aklını aynı potada taşıyan bir lider oluşu, Barış Arduç'un oyunculuk skalasıyla rahatça birleşebilecek nitelikte. Dahası, ilk Göktürk'ün dijitalde dizi formunda başlayıp sinema versiyonuyla geniş bir kitleye ulaşacak olması, projeye erken bir ivme kazandırabilir. Eğer izleyici ilk projeye güçlü bir sahiplenme gösterir ve yapım maliyetini fazlasıyla karşılayacak bir başarı sağlarsa, hem 40 Göktürk'ün hem de Son Göktürk'ün dizi formatına evrilmesi işten bile değil. Bu aynı zamanda epik anlatımın genişlemesine, karakterlerin derinleşmesine ve hikayenin çok daha nefes alan bir yapıya kavuşmasına olanak tanıyacaktır. Üçlemenin bu yapıda ilerlemesi, Türk sinema ve dizi dünyası için de bir kırılma anı olabilir. Tüm bu koşullar bir araya geldiğinde, Son Göktürk projesinin yalnızca belirli bir tarih meraklısı kitleye değil, genel izleyiciye de hitap etme potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Dizinin tutma ihtimali ortalamanın çok üzerinde değerlendirilmekte. Çünkü proje hem oyunculuk, hem hikaye derinliği, hem de görsel dünya açısından güçlü bir iddiayla geliyor. Yapım ekibinin yıllardır süren hazırlığı, doğru oyuncu seçimleri ve izleyiciyle bağ kuran temalarıyla Son Göktürk,
yayına girmeden önce bile adından söz ettirmeye başlamış durumda. Eğer ilk Göktürk ve 40 Göktürk projeleri de beklendiği gibi güçlü bir başarı sergilerse, Son Göktürk yalnızca bir final değil, Türk dizi ve sinema tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Peki sizce Son Göktürk projesi başarılı olabilecek mi? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.